Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için içi iki renkli, dışı çikolata kaplı Coco Pops'lu muhteşem bir kurabiye tarifim var. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine oda sıcaklığında beklettiğimiz 200 gram tereyağımızı ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ dökelim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. Akını eklemiyoruz. Ve bu 3 malzememizi el çırpıcısıyla şöyle bir çırpalım. Tereyağınız oda sıcaklığında yumuşak olduğu zaman kurabiyelerinizin dokusu çok güzel olur ve daha çatlak gözükür. O yüzden bu kurabiye tarifinde de tereyağını oda sıcaklığında bekletelim. 1,5 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Dilerseniz pudra şekeri yerine toz şekeri de kullanabilirsiniz. Tekrardan el çırpıcısıyla tüm malzemelerimi çırpıyorum. Bir çay bardağı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 paket toz vanilya ekliyorum ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 paket toz vanilya 5 gramdır. 1 paket hamur kabartma tozu 10 gramdır. Dolu dolu 4 su bardağı un ekliyorum. Ve elimle tüm malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Lütfen unumuzu kontrolle ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü değişkenlik gösterebilir. Bu şekilde elinize yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru olduğu zaman un miktarını dengeleyebilirsiniz. 4 su bardağı undan sonra lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Belki çok az bir yemek kaşığı daha ekleme ihtiyacı olabilir. Kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım. 30 gram ölçüsünde ölçerek mutfak terazisinin üzerinde tartalım. 30 gram olduktan sonra hepsini bu şekilde şekil verelim. Kurabiye hamurumuzu iki parçaya bölüyoruz. Yarısını kakaolu, yarısını sade olmak üzere ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu bir hamurumuzun içerisine ekleyelim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve elimle güzelce yoğuruyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağını kurabiye hamurumuz çok katı olmaması için kakao tozu eklediğimizden dolayı birazcık yumuşatmak istediğimiz için ekliyoruz. Elimizle hamurumuzu güzelce yoğuralım. Kakaolu kurabiye hamurlarını genelde eldivenle yoğuruyorum. Çünkü parmakların üzerinde hoş bir görüntü oluşturmuyor. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Kurabiye hamurumuzu da yoğurduktan sonra kıvamı bu şekilde yumuşak bir kurabiye hamuru hazırladık. Hem sade hem de kakaolu kurabiye hamurundan 30 gram ölçüsünde yuvarlak şekilleri hazırlayalım. Bu malzeme ölçüleriyle toplamda 40 adet iki renkli Coco Pops'lu kurabiyeler elde ettim. Daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Daha çok yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak arttırın. Daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ben fazla sayıda yaptım çünkü kızımın okul arkadaşları için yaptığım için 40 adet hazırladım. Kurabiyelerimizi hem kakaolusunu hem de sade olan kurabiye hamurunu yuvarladık. Tam ortadan bıçakla keselim. Kestikten sonra elimizde şöyle bir bastırarak yapıştıralım ve bu şekilde şekillerimizi hazırlayalım. Yağlı kağıt seriyle fırın tepsimize kurabiyelerimizi dizelim. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi de pişirelim. Kurabiyelerimizin üzeri hafif çatlayana kadar kurabiyelerimizi pişirebilirsiniz. Ben yaklaşık fırınımda 17 dakika kadar tuttum ama lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Bazen fırın markasına göre de bu süre uzayabiliyor veya kısalabiliyor. Kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. Kurabiyelerimiz fırında pişerken hemen Coco Pops'umuzu robottan geçirelim ve bu şekilde ince bir şekilde ufalayalım. Toz haline getirdikten sonra kurabiyelerimizi ilk önce benmari usulü erittiğimiz sütlü çikolataya bulayalım. Sonrasında çekilmiş Coco Pops'umuza bulayalım. Dilerseniz benmari usulü eritilmiş çikolatayı bulayabilirsiniz. Dilerseniz de sürülebilir çikolatayı eritip o şekilde de hazırlayabilirsiniz.
Ben sürülebilir çikolatayla hazırladım. Yaklaşık 300 gram sürülebilir çikolatayı erittim. Erittikten sonra bir Türk kahvesi fincanı ölçüsünde sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Tabii ki benmari usulü erittiğiniz sütlü çikolatayla veya bitter çikolatayla veya beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Her türlü çok lezzetli oluyor. Sürülebilir çikolatayı nasıl eritiyoruz? Öncelikle 300 gram sürülebilir çikolatayı bir cam kasenin içerisine dolduralım. Sonrasında ocağımızı açalım. Cezvenin içerisine yarısına kadar su dolduralım. Üzerine kasemizi koyalım ve çikolatamızı eritelim. Bu şekilde suyun buharında sürülebilir çikolatamız eriyecektir. Kısa sürede bu yöntemle hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimizi öncelikle sürülebilir çikolataya buluyoruz. Sonrasında Coco Pops'a her tarafını buluyoruz ve görüntüsü bu şekilde oluyor. Gerçekten yemelere doyamayacağınız çok güzel bir kurabiye. Özellikle benim çocuklarım çok seviyor. Sizler de hem çocuklarınız için hem de sevdikleriniz için özel misafirlerinizde, gün sofralarınızda herkesi mest edeceğiniz bir tarif diyebilirim. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra buzdolabında en az yarım saat kadar çikolatasının soğumasını bekleyelim. Sonrasında sunum tabağına dizebilirsiniz. Dilerseniz buzlukta saklama kaplarına koyarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman misafirleriniz gelmeden bir 20 dakika öncesinde oda sıcaklığında bekletin. Hemen sunum tabağına alabilirsiniz. İlk günkü gibi tazeliğini hissedeceksiniz. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdim. Sizlere yakından hemen iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.